readings in this region are sparse. The Aurora's radioactive fallout will have devastating effects on the alien ecosystem if not contained within the next 24 hours. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün özellikle Subnautica'daki önemli yerlerin size konumunu göstereceğim. Aurora'nın içerisinden tutun da mağaraların girişlerine kadar her şey bu videoda var. Yani oyuna yeni başlamış birisi için çok altın değerinde bir video olacak bu. Arkadaşlar kanalımız çok büyük bir ivmeyle abone kazanıyor. Aynı zamanda izlenmelerimiz de şu anda uçuyor. Sizi daha fazla uçurmak istiyorsanız like ve yorum atabilirsiniz. Aynı şekilde topluluk kısmını ve yorum kısmını okuyup cevaplandırıyorum. Hemen hızlıca videoya geçelim. İlk gideceğimiz nokta Yüzen Adalar. Biliyorsunuz bir önceki videolarda size Degase ekibinin hikayesini anlatmıştım. Bu ekibin yaptığı üsleri kopyalarak siz de suyun altında kendi base'inizi yapabilirsiniz. Ayrıca oyundaki en önemli şeylerden bir tanesi olan Mor Tablet de bu adada yer alıyor. Base'lerin içerisinden birer tane PDA dosyası çıkıyor. Bu PDA dosyası Degase ekibinin başından geçen tüm olayların hepsini anlatıyor. Yani bu dosyaları toplayarak siz de oyunun %100 başarılarını toplayabilirsiniz. Ve burada herkesin atladığı kritik bir şey daha var. Bu adada meyveler yetişiyor. Base'lerin içindeki ve etrafındaki saksıları tarayarak siz de kendi meyvenizi yetiştirebiliyorsunuz. Bu özellikle balık toplama, pişirme, tuz bulma gibi bütün zahmetlerin hepsini karşılıyor. Aynı şekilde meyveler size balıklardan daha fazla yiyecek ve su karşılıyor. Özellikle ki oyundaki kavunlar gerçekten çok büyük bir su kaynağı diyebilirim. Minecraft tarzı oyunları çok fazla oynadıysanız ve kendi base'inizi kurmak istiyorsanız kesinlikle bunları toplamanızı öneririm. Adanın 2 tane dağı var. Dağın üstündeki base'lerde saksıları bulabilirsiniz. Adanın arka kısmındaki dağın eteğinde de gerçek base'i bulabiliyorsunuz. Orada da Mor Tablet'in kendi yeri var. Ada çok masum gözükse de artık o kadar fazla güvenli değil. Çünkü adada Cave Crawler dediğimiz mağara örümceklerinden var. Bu örümcekleri 2 tane bıçak darbesiyle beraber indirebiliyorsunuz. Eğer ki yanınızda etme çekme silahı varsa bu yaratıkları sağa sola doğru fırlatabilirsiniz. Artık iş bir süreden sonra ameliyattan çok pratiğe doğru dönmeye başlıyor çünkü. Bundan sonraki lokasyonumuz Jelisru mağarası. Buraya gitmek çok daha yakın ve kolay. Bizim yaşam kozamızın tam Aurora'nın sağ arkasına doğru yüzüyorsunuz. Biome adıyla Grassy Plateau'ya geldiğimiz zaman zeminin kumla kaplı olduğunu ve kırmızı çimenlerin olduğunu göreceksiniz. O taraflarda böyle tepe tarzı yerleri arayın. Tam böyle kesiştiği bir nokta. Zaten kocaman delik olduğunu göreceksiniz. Oradan aşağı daldığınız zaman direkt Jelisru'ma geliyorsunuz. Ayrıca siz bulamazsanız bile PDA'niz oraya geldiğiniz zaman size uyarı veriyor. Bu mağara loot açısından acayip güzel ve önemli mağara. Öncelikle Degase ekibinin kurduğu ikinci base bu tarafta. Degase ekibinin geliştirmiş olduğu ekipmanları burada direkt kopyalayabilirsiniz. Bu modifikasyon istasyonu da buna dahildir. Bu istasyonda bıçağınızı çok daha kaliteli hale getirebiliyorsunuz. Ayrıca ayağımıza taktığınız paletleri de çok daha hızlı hale getirebiliyoruz. Sadece bunlarla kalmıyor, maden açısından da çok daha değerli bir mağara. Özellikle altın ve manyetit açısından gerçekten çok güzel bir kaynak. Buraya gelip hepsini toplayabilirsiniz. Tek dikkat etmeniz gereken şey burada elektrikli ilanlar var. Onlara eğer çarpılmazsanız gayet iyi bir şekilde lootunuzu yapabiliyorsunuz. Yalnız buradan çıktıktan sonra kesinlikle dümdüz şekilde ileri doğru yüzmeyin. Eğer ki Aurora'nın çarpışma alanı yani crash zone alanına girerseniz Reaper babalar size selam yollayacaktır. Gelelim çok daha önemli olan bir kısma. Ayrıca oyunu bitirmemize yardımcı olan kraliçe de bu tarafta yer alıyor. Yani Lava Zone'a girmemiz lazım. Lava Zone'u şu şekilde yapıyoruz. Haritada Aurora sizin sağ tarafınıza kalacak şekilde dümdüz şekilde yüzüyorsunuz. Hiçbir yere sapmayın ve biraz ilerledikten sonra yani yaşam kozasından 1 kilometre uzağa gittikten sonra birazcık sola doğru kayıyorsunuz. Yani son durumdayken Aurora'nın kokpitinin sol ön çaprazında olmanız lazım. Anlattığım konuma yaklaştığınız zaman Mushroom Forest biyomuna girmeniz lazım. Burada kırmızı ile turuncu arasında bir renkte olan mantar ağaçlarını göreceksiniz. Onu gördükten sonra biraz daha ilerliyorsunuz ve meşhur Blood Cap Zone'a geliyorsunuz. Burası çok daha tehlikeli çünkü Junior Ghost Leviathan'lar burada var. Ayrıca oyundaki tek zararlı olan şeyler Leviathan'lar değil. Buradaki yılan balıkları aracınızı, C-motorunuzu vesaire hepsini patlatabilecek güçte. O yüzden çok dikkatli olmanız lazım. Burası cidden hani oyunun sonlarına doğru suban giysisiyle falan gelmeniz gereken bir yer. Öyle C-motorunuzu atlayıp bir anda gelemezsiniz. Özellikle derinlik modüllerini yapmazsanız zaten buraya hiç giremezsiniz. Size tavsiyem buraya Aurora'nın içine girdikten sonra gelmeniz. Çünkü Aurora'nın motor kısmında bulunan derinlik modülleri ve Mushroom Forest'taki base'den çıkan geliştirme masası bize çok lazım. Bunları kullanarak artık suban giysisini daha derinlere girebilir hale getiriyoruz. Derinlik modüllerinizi yapmanız aslında tek başına yeterli değil. Çünkü burada maden yapacaksanız ve özellikle iyon küplerini elinize alacaksanız suban giysisine matkap modülünü takmanız gerekiyor. Matkap modülünü yapmanız nispeten daha kolay. Çünkü direkt ay havuzundan spawn edebiliyorsunuz bunu. Bütün önlemleri aldıysanız artık oyunu bitirmeye hazırsınız demektir. Lava bölgesi aktif ve pasif olarak ikiye ayrılıyor. İlk başta pasif lava bölgesine gireceksiniz. Bu taraftaki lavlar biraz daha donmuş şekilde oluyor. Aşağı tarafta da aktif lav gölleri var. Bu kısımlara geldiğiniz zaman zaten Sea Dragon Leviathan'ın sesini duyacaksınız. Bu arkadaş etrafta devreye atıyor ve sizi birkaç vuruşa subanınızı bile yok edebiliyor. O yüzden bayağı bir dikkat edin. Eğer ki subandan dışarı çıkacaksanız kesinlikle ısıya dayanıklı olan elbiseyi zaten en baştan yapmanız lazım. Eğer ki ben uğraşmam falan diyorsanız yanınızda 5-10 tane bir medkit bulundurun. Her canınız azaldığı zaman medkit basarsanız hayatta kalabiliyorsunuz. Zaten bu speedrun taktiklerinden bir tanesidir. Bu mağara oyunun hype noktalarından gerçekten bir tanesi. Çünkü birden fazla yaratık yaşıyor. Ayrıca burada 4 farklı iskelet var.
En önemli olan iskelet ise Gargantuan Leviathan'a ait. Milyonlar yıl önce öldüğü için burada toprak kayması sonucu iyice buraya doğru düşmüş. Bu mağara oyundaki lore sayısının neredeyse %50'sini kapsıyor. Yani bu mağara bir anda yok olsaydı oyunun hikayesinin yarısı da giderdi. Maden konusunda da çok ciddi derecede gelişmiş bir yer. Burada kayrenit, elmas, altın gibi bir sürü madenin daha büyük kütlelerlerini bulabilirsiniz. Yani cidden stok yapmaya birebir bir mekan. Bu sefer çok daha fena bir yere getirdim sizi. Buraya gelmeden önce ışıma giysisini kesinlikle yapmanız lazım. Yani oyunun tavizi yok buna karşı. Büyük ihtimalle amatör oyuncular buraya gelmesini bilerek bunu yaptılar. Gemi patladıktan sonra ışıma giysisi olmadan yanına bile yaklaştırmıyor sizi. Geminin solun taraftan geliyoruz ama buraya gelirken kesinlikle C-modunuzu yarı yolda bırak. Çünkü Reaper sizi bir kere gördü mü bir daha sizi bırakmaz. Hep peşinizden gelir. Buraya gelmeden önce kesme aletini yapmanız lazım. Onun genelde PDF dosyası Grand Rift taraflarından falan olabiliyor. Araştırmanız lazım haritayı. Aurora'nın en önemli 2 tane özelliği var. Bir tanesi suban kıyafetini içeride barındırıyor. Diğeri ise bizim kaçış gemimiz olan Neptune'ün parçalarını bulunduruyor. Oyunda hangi dilde oynuyorsanız ona göre tabelalar yazmışlar. Bence o çok güzel bir şey. Gemideki olabilecek bütün yemekleri, yangın söndürücüleri, işte PDF ne varsa hepsini toplayın abi. Oradan boş çıkmayın. Onların maliyeti yanınıza pil getirmeyi de unutmayın. Çünkü geminin patlayan motorunu onaracağız ki daha fazla etrafa radyasyon saçmayalım. Geminin patlayan motorunu onardıktan sonra suban giysisi bölmesine ve kumandalara yani mürettebatın yattığı yerlere doğru geçebilirsiniz. Ve diğer bir tarafa geçiyoruz. Oyunda hikaye modunu açıp ilerledikten sonra Sunbeam adlı bir tane gemi sizi kurtarmaya geleceğini söylüyor ve size bir iniş koordinasyon yeri veriyor. O adaya gittiğiniz zaman aslında orada kocaman bir uzaylı tesisinin olduğunu göreceksiniz. Buranın koordinatlarından vermeye aslında gerek yok ama size şu şekilde söyleyeyim. Mushroom Forest'ın aşağı taraflarına kalıyor. Yüzen adalar biyomuna gelmeniz lazım. O tarafa gitme vaktiniz geldiğiniz zaman oyun zaten size kendisi koordinat verecektir. O yüzden aslında bizim videoyla pek bir alakası yok. Ama silahlı ordunun söylemem lazım yani. Şimdi sıra farm yapma mekanlarına geldi. Aurora'nın sol arka tarafında Grand Reef ile Creston'un tam arasında bir tane yer var. Aman diyeyim buraya gelirken kesinlikle Reaper'ın alanına girmeyin. Oraya girerseniz o da gene sizin peşinizi bırakmaz. Büyük ihtimalle koruma modüllerini yapmadığınız için de savunamayacağınız dolayı sizi öldürebilir. Sea Traders yani yürüyen gezginlerin olduğu yerlere gideceğiz. Bu canlılar zararsız Leviathan kısmına giriyor aslında. Bu vatandaşlar hem yürüyor hem de aynı anda toprağa kazıyorlar. Burada biraz bekledikten sonra her yerin metallerle dolu olduğunu göreceksiniz. Ama şöyle bir sorun var. Hem oksijeniniz bitiyor hem de gece oluyor. Bunları önlemek için oraya ufak bir tane base yani tek oda bir yer kurabilirsiniz. Eğer ki varsa daha iyi olur. Cyclops getirebilirsiniz. Ben kreatif modda olmama rağmen beni sardı. Şöyle 2-3 dakika takılayım dedim. Envanterim direkt doldurdu. O yüzden bilerek söylüyorum ki Cyclops'a gelin. Çünkü buradaki malzemeleri getir götür yapmanıza gerek kalmaz. Bu mekan haritanın direkt en sonunda yer alıyor. Yani azıcık bir şey daha ileri gitseniz Reaper var. Biraz geri gitseniz bir sürü Ghost Leviathan'lar falan var hem de büyük olanlar. Ve en önemlisi ise Void var abi. Aman bak bura var ya beni çok sardı. Bununla alakalı bir tane farklı video gelebilir. Ve size son olarak bir tane bonus bilgi vereyim. Eğer ki Cuttlefish yetiştirmek istiyorsanız Dunes biyomuna gelmeniz lazım. Dunes biyomunda birden fazla meteor yarığı var. Bunların bir tanesinin ortasında zaten ışıklardan falan fark edeceksiniz. Böyle farklı bir yaşam oluşmuş orada. Oraya girdiğiniz zaman direkt orta kısımda Cuttlefish'in yumurtası var ama çok dikkat edin. Direkt tepeye baktığınız zaman böyle Reaper çıkıyor yani. Orada onu almak bayağı büyük bir risk. Ve artık lokasyon videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Esenlikler diliyorum herkese.